Herkese selamlar, merhabalar. Tahir Hoca ben. YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Daha önce kripto paraları ayrı ayrı tek bir videoda ele alıp hem projelerini inceliyordum hem de teknik analizlerini yapıyordum. Bir süredir bu video serisine ne yazık ki bir ara vermiştim. Sizlerden gelen talep doğrultusunda artık tekrar başlıyorum ve sizlerden en çok istek gelen, talep gelen coinleri tek tek ele alıp bütün detaylarına tek bir videoda yer vermeye çalışacağım. Sizler de lütfen hemen şimdi yorum kısmına kendi istediğiniz coinleri yazmayı unutmayın. Eğer sizler bu şekilde bana yardımcı olursanız ben de sizlerden en çok gelen coinleri seçerim ve böyle daha güzel, daha etkileşimli videolar çekebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda Shiba'ya yer vereceğim. Çünkü biliyorum ki Türkiye'de kripto para yatırımı yapan birçok kişi Shiba'yı çok merak ediyor. Yatırımı yoksa bile ne zaman yükseleceğini veya tekrar acaba yükselir mi? İşte 0.01 dolar olur mu? Olursa ne kadar kazandırır gibi çok fazla soru işareti oluyor kafanızda. Bunu biliyorum. O yüzden bu videomuzda Shiba'ya yer vermek istedim. Öyleyse gelin hep birlikte videomuza başlayalım. Shiba Inu nedir? SHIB token nedir? Nasıl alınır ve nasıl para kazandırma ihtimali var ve teknik analizi nedir? Hep birlikte bunları inceleyelim. Videomuza başlayalım. Şimdi Shiba Inu projesini incelemeye başlarken bir ismine bakalım önce. Shiba Inu Japonya'da bir av köpeğinin ismi aslında. Yani tamamen bir şaka amacıyla çıkarılmış bir coin gibi duruyor. İlk baktığımızda yine Dogecoin gibi duruyor. Ama Dogecoin'den ayıran çok ciddi yönleri var aslında. Shiba çok daha farklı bir proje. Çünkü aslında merkeziyetsizliği hedefleyen SHIB Army denilen çok ciddi bir ordusu olan adeta yani sanal bir ordusu olan çok sağlam bir proje. Her ne kadar meme token yani şaka coin'i desek de öyle olsa da aslında hem Shiba Swap olsun hem farklı diğer iki tane platform token'ı var. Yani güçlü bir oluşum oluşturmuş ve şu anda da sosyal medyada Twitter'da en fazla takipçiye sahip kripto para projelerinden bir tanesi. O yüzden oldukça güçlü, oldukça sağlam olduğunu düşünüyorum. Hatta hemen şimdi CoinMarketCap'e de baktığımız zaman şu anda sıralamada 14. sırada. Fiyatı şu anda 0.050,923 dolar seviyelerinde ve toplam 550 milyar tane SHIB token var şu anda dolaşımda. Oldukça yüksek tabii. Hani çok ciddi bir arz aslında ama yine de fiyatı da zaten buna göre oldukça düşük. Bununla alakalı da zaten detaylara birazdan değineceğim ama öncelikle Shiba Inu nedir? Projesi neyle alakalı biraz bunu anlatayım. Ağustos 2020'de Ryoshi olarak bilinen anonim bir kişi veya kişiler tarafından lansmanı yapılıyor Shiba Inu'nun ve %100'ü merkeziyetsiz bir standart oluşturmayı amaçlayan bir topluluk tarafından işletilen ilk token olduğu söyleniyor. SHIB de bu Shiba Inu platformunun, bu oluşumun kendi platform token'ı ve bu token piyasaya sürüldükten sonra Ryoshi bu token'ın arzının %50'sini yani tam yarısını Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin'e gönderiyor. Yani doğrudan yarısını, token'ın arzının yarısını ona gönderiyor. Kalan yarısını da merkeziyetsiz platform olan, merkeziyetsiz alım satım platformu olan Uniswap'te likidite sağlamak amacıyla kilitlemiş oluyor. Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin arkadaşlar eline geçen bu %50'lik arzı ki o zaman yanlış hatırlamıyorsam aynen burada da gördüğüm üzere 6,7 milyar dolar değerinde olan bu SHIB tokenlarının %90'ını direkt yakıyor arkadaşlar. Kalan %10'u da Polygon'un kurucusu Sandeep Nailwal'ın kurduğu Hindistan Covid-19 vakfını bağışlamış oluyor. Yani oldukça garip bir hikaye. Hatta o zamanlar ben çok şaşırmıştım. 6,7 milyar dolar değerinde token'ın %90'ı yakılıyor. Kalanı da bir vakfa bağışlanıyor. Oldukça garip gelmişti ama bu gerçekten yaşandı yani. Oldukça garip bir olaydı. Sonrasında da hem bu yakım Shiba'yı değerlendirdi hem de bu bağış olayı biraz daha farklı gelişmelere yol açmıştı. Yani Shiba için garip bir dönemde. Sonrasında da arkadaşlar yani bu videomuzun devamında da Shiba Inu nasıl işler biraz bundan bahsedeyim. SHIB token arkadaşlar Ethereum tabanlı oluşturulmuş bir token. ERC20 tabanlı oluşturulmuş ve Ethereum ağı üzerinde oluşturulduğu için merkeziyetsiz ürünler oluşturmak için de oldukça uygun, herhangi bir sıkıntısı olmuyor. Ve zaten proje çıkarken de Dogecoin katili olma hedefiyle çıkıyor. Yani Dogecoin'e bir rakip olarak çıkıyor. Elon Musk nasıl ki Dogecoin'e destek veriyorsa zamanında SHIB token'a da Shiba'ya da oldukça güzel destekler verdi. Twitter'da paylaştı. Bundan sonra da hani Dogecoin yeterince iyi yerlere çıkarıldı. Artık Dogecoin'i salayım da Shiba'yı iyi yerlere çıkarayım da diyebilir. Böyle bir şey de kesinlikle olabilir. Buna da hazırlıklı olmak lazım. O yüzden Shiba'nın projesi her ne kadar böyle garip olsa da SHIB token'ın gerçekten çok anormal, absürt yükselişler yapmasına ben çok alışkınım ve bundan sonra da yapabileceğini düşünüyorum. O yüzden elimde olanları satmıyorum. Yeni alım her ne kadar yapmasam da elimde olan miktarları kesinlikle satmayı düşünmüyorum. Diğer taraftan Shiba Inu arkadaşlar Shiba Swap adlı DEX
eksini piyasaya sürdü geçtiğimiz yıl ve kullanıcılar paralarını, bir Bone coin'i var, token'ı var, bir de Leash coin var arkadaşlar. İkisi de token daha doğrusu ve bu 3 Shiba ile birlikte SHIB token, Bone ve Leash, bu 3 token Shiba'nın kendi platformunda kullanılabiliyor. Hem stake yapabiliyorsunuz hem merkeziyetsiz swap platformu Shiba Swap'te alım satım yaparken kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde oldukça kendini geliştiren bir şaka token'i. Hani meme coin ama oldukça geliştirilmiş, sağlam bir gücü var aslında. Bunlar dışında çok da daha fazla detaya girmek istemiyorum. Yani kurucusu dediğim gibi 2020'de Ryoshi Takma adlı bir kişi veya kişiler kurdu. Bunun dışında işte %50'sini Vitalik Buterin'e gönderdi vesaire derken oldukça fazla detay var. Bunlara yer vermeden şimdi dilerseniz gelin bir de teknik analizini yapalım. Grafik ekranımıza geçelim ve TradingView üzerinden bu SHIB token'ın geleceği ne olabilir? Günlük grafikte şu anda alım için uygun seviyelerde mi? Veya almak istiyorsak hangi seviyeleri bekleyelim? Satmak istiyorsak hangi seviyelerde satıp karımızı alalım? Bu soru işaretlerini de cevapsız bırakmamaya çalışacağım. Haydi gelin hep birlikte grafiğimize geçelim arkadaşlar. Evet, şimdi grafik ekranımızdan da Shiba'nın fiyat hareketlerini incelemek üzere ekran karşısındayım arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman öncelikle tabii ki bir haftalık olarak incelemek istiyorum. Çünkü şu anda yaptığımız analiz biraz daha uzun vadeli, spot yatırım için yapılan bir analiz olduğu için haftalık ve günlük yapılan analizleri ben daha uygun buluyorum. Şimdi baktığımız zaman şuradan 20 Aralık 2021'den yani ta geçen seneden beri gelen bir düşen trendimiz var. Bu trend kırılmış olsa da birkaç defa, haftalık olarak üzerine fitiller atılmış olsa da, hatta şurada 7 Kasım'dan sonraki bir hafta içerisinde üzerinde kapanış bile gelmiş olsa da ne yazık ki üzerinde tutunamamış ve tekrardan düşüş göstermiş. Şu anda baktığımız zaman arkadaşlar çok önemli bir destek bölgesinin üzerinde tutunuyor. Bakın burada şuradaki 2021'in yaz aylarında, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında, Eylül ayında hatta kırmakta epey zorlandığı bir direnç bölgesi olan 0.50872 yani 0.872 diyeceğim, siz artık anlarsınız. 872 seviyelerinin şu anda üzerinde ve altına da epey böyle sert mumlar geliyor olsa da gördüğünüz üzere burada tutunmakta şu anda güçlü gözüküyor ama altında yapacağı bir kapanış bize tabii ki çok daha kötü senaryolar yaşatacaktır. Kırmasını bekleyeceğimiz dirençler olarak da öncelikle buradaki trendin üzerinde en azından günlük kapanış yapmasını ben şahsen beklerim. Günlük kapanış yaparken tabii ki buradaki 952 ve 1012 seviyelerinin de üzerine çıkmış olması bizim için inanılmaz güzel olur. Ek olarak buradaki hareketli ortalamalarımızda şu anda sarı, yani 21 haftalık hareketli ortalamamız şu anda 1156 seviyelerine tekabül ederken bunun da üzerindeki en yakın direncimiz 1306 seviyeleri olarak gözüküyor arkadaşlar. Yani ben yakın zamanda Shiba'da tekrardan bir 872 seviyelerine düşüş bekleyebilirim ama bundan sonra Bitcoin artık gerçekten çok daha sert düşüşler yapmadığı sürece ben Shiba'nın da en fazla burayı görebileceğini ama sonrasında da burayı kırdıktan sonra çok yakın bir tarihte, hani çok yakın dediğime tabii ki bakmayın, haftalık grafikte izlediğimiz için yakın diyorum, 3-4 aylık bir tarihte, bir süreçte ben Shiba'nın 1306 seviyelerini test edebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu tabii ki benim nacizane görüşüm. Eğer bu seviyelere de gelir, buranın üzerinde tutunursa kesinlikle buradaki mor 55 haftalık hareketli ortalamamızın da bir test edilebileceğini düşünüyorum. Bu haftalık analizimizde bir de şöyle günlük bakacak olursak onun için de hemen şuradaki grafiğimizi açalım. Burada biraz daha böyle sadece destek dirençleri göstermek için bu grafiği hazırladım arkadaşlar sizler için. En yakın desteğimiz az önce de değindiğim üzere zaten 827 seviyeleri bizim için çok yakın. Biraz daha böyle bize daha hızlı, daha net gelebilecek bir destek ver derseniz de eğer şuradaki 888 veya işte 900 seviyeleri çok net bir destek bölgesi olarak gözüküyor. Direnç olarak da 1034 seviyesi ve bölge olarak belirleyecek olursak, hatta onu da şöyle yapalım. Hemen şöyle yapalım. Bölge olarak 976 ile 1034 dolar seviyesi, bu ara bölge bizim için çok önemli bir direnç bölgesi olarak gözüküyor. En yukarıda da, biraz daha yukarıda da bir direnç arayacak olursak 1186 bizim için çok önemli bir direnç olarak gözüküyor değerli arkadaşlar. Genel grafiğimiz bu şekilde, teknik analizimiz bu şekilde. Bunları zaten Telegram grubumuzda sık sık paylaşıyoruz. Bu tarz analizlerle sizlere para kazandırmaya, finansal özgürlüğünüze ulaşmanız için elimizden gelmeye çalışıyoruz
çalışıyoruz arkadaşlar. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Özür dilerim. Çok hızlı ve çok fazla konuşunca bazen takılabiliyoruz. Grafiğimiz bu şekilde. Evet, bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş olalım. Buna benzer daha fazla kripto para projesinde incelediğim birçok video hazırlayacağım arkadaşlar. Lütfen hangi coinleri istediğinizi yorum kısmına yazın. Ben de ona göre coinleri farklı bir şekilde sıralamaya sokup sizlerden en çok istenen coinlere öncelik vereyim. Bu şekilde daha güzel etkileşimli videolar hazırlamış olalım. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.